Devam edelim. Şimdi Yemen'deki Husi güçleri Trump'ın emri üzerine başlatılan bu askeri operasyona karşılık verdi. Trump da diyor ki Yemen'e saldırılar sonsuza dek devam edebilir Husilere karşı. Evet. Şimdi ne oluyor aslında orada? İran'a mı bir mesaj yollandığını söyleyebiliriz? Seni dinleyelim mi? Şimdi gelişme önemli çünkü Trump'ın iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Orta Doğu'da Kızıldeniz'i kapsayan bu alanda Amerika'nın askeri gücünü kullandığını görüyoruz. Evet. Yani böylesi ilkler önemlidir. Kimi hedef alıyor, nasıl hedef alıyor ve hangi mesajları veriyor? Tabii ki Trump'ın yine çok sıra dışı bir şekilde ekranlara yansıyan görüntüleri vardı. Bir askeri operasyon, hava saldırısı ve gemiden de saldırı emrini veriyor İran destekli Husi güçleri ama o sırada üzerinde yine beyzbol şapkası var, bir beyzbol tişört var. Yani genelde durum odasından, Beyaz Saray'dan verilir bu emirler ama o gayet rutinine, en sevdiği tutkusu golfe devam ederken Orta Doğu'da işte böylesi bir askeri tatbikatın emrini veriyorum. Çok rahatım, çok profesyonelim mesajı veriyor belki de. Ama tek mesaj da bu değil. Bundan sonra ne olacak? İşte bu görüntüden bahsediyoruz, bu kıyafetten bahsediyoruz. Çok konuşuldu çünkü. Tabii ki imajı, verdiği pozlar, seçtiği kıyafetler her şeyde çok ince detaylar saklı. İşte böylesi bir ABD Başkanı profili var karşımızda. Ne oldu? Yemen'deki Husiler Gazze'ye yönelik ablukanın, İsrail'in saldırılarının başlamasından beri zaten ne yapıyordu? Kızıldeniz'den geçen İsrail'e bağlantılı herhangi bir gemiyi hep vuruyorlardı. Evet. Bu da dünyanın en önemli su rotalarından birinde küresel ticareti aksatıyordu. Evet. Ve bu Biden döneminde çözülemedi. Çünkü Gazze'ye saldırılar durmadı, ateşkes yine tehlikede ve Husilerin bu saldırıları devam ederken Trump dedi ki biz kararlıyız, bunu bitireceğiz. Ve çok güçlü hava saldırıları başlatıldı İHA'larla, balistik füzelerle, uçak gemisinden atılan füzelerle. Şu ana kadar 53 kişinin öldüğünü, 100'den fazla yaralının olduğunu biliyoruz. Ne zaman duracak dediklerinde Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonsuza dek sürebilir, haftalarca sürebilir ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ifadesiyle ne zaman ki Husilerin gemileri vurma kapasitesi kalmayacak o zaman bitecek. Dolayısıyla bu saldırıların devam etmesi öngörülüyor ama Husiler geri adım atıyor mu, duruyor mu? Hayır. Amerikan uçak gemisi Harry Truman'a İkinci kez 24 saat içinde saldırı düzenlediklerini iddia ettiler. Tabii ki bu henüz teyit edilmiş değil Amerika tarafından. Ancak onlar da durmayacaklarını belirtiyorlar. Bir yandan Trump sadece Husilere değil İran'a da mesaj yolluyor. Çünkü Yemen'deki bu Şii güçler İran'dan destek alıyorlar. Silah desteği, maddi destek, danışmanlık her şekilde evet, İran'ın güdümünde. Evet. İran'ın belki de aktif kalan sahada evet. En önemli vekil gücü zaten Husiler. Dolayısıyla Trump desteğinizi durdurun Husilere dedi İran'a yoksa sonu kötü olur diye bir yine tehditte bulundu. Ancak İran bunu da kabul etmediğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Arakçı 1979'da o dönem kapandı. Artık Amerika İran'ın dış politikasına hiçbir şeyi dikte edemez dedi. Şimdi restleşme büyük. Restleşmenin tarafında bir üçgen var. Amerika, İran ve Yemen. Ve bu üçgende en önemli konu da tarafta tabii ki İran. Çünkü asıl Yemen'i vuruyorum ama İran sen anla şeklinde özetleyebileceğimiz bir denklem var burada. Ve İran'a asıl mesaj ne üzerinden veriliyor? Tabii ki nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programı. Trump ilk döneminde zaten mevcut olan bir anlaşmadan tek taraflı çekilmişti. Çünkü tarihin en kötü müzakere edilmiş anlaşmasıydı evet. diyor. Şimdi yeni bir anlaşma müzakere etmek istiyor. Yine İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için. Ama bunu öyle bir şekilde gündeme getirdi ki sizi mahvederizle biten bir mektup yolladı. Masaya çağırırken mahvederiz diyor şimdi. Haliyle İran da bunu reddetti. Daha mektup ellerine ulaşmadan reddetti. Ve Trump daha o mektubun cevabını beklemeden ikinci bir tehditte bulundu. Yemen'i vurarak, Husileri vurarak. Yani çok olabilecek en kötü şekilde İran-Amerika müzakereleri başlar mı bilmiyoruz ama ilişkileri olabilecek en kötü seyre gidiyor. Burada arabulucu ülkenin Rusya olması belki biraz umudu artırıyor.